Da Nang şu anda dünyanın en çok konuşulan şehirlerinden biri muhtemelen. Herkes burada. Koreliler, Japonlar, ne ararsınız herkes burada. Tabi ben de buradayım. Ama ben size turistlerin anlatmadıklarını anlatacağım. 3 yıldır Saigon'da yaşıyorum. Vietnam'da pek çok şehre gittim geldim. Yaklaşık 25 yıldır da Asya ile iç içeyim. Size bugün biraz Da Nang'dan bahsedeceğim. Önce gerçekten neden bu kadar popüler olduğunu anlayalım. Temiz hava, uzun plaj, makul fiyatlar, yabancılar hoşgörülü davranan bir şehir kültürü. Hepsi Da Nang'da. Ho Chi Minh City ile karşılaştırdığınızda, ki ben orada yaşıyorum, Saigon bir metropol. Kurtlar sofrası. Adamı ezer. Da Nang ise sizi kucaklıyor. Bu şehir insana nefes aldırıyor. Trafik yok denecek kadar az. Hava temiz. Gürültü minimum. Muhteşem deniz. Bu çoğumuzun aradığı müthiş bir şey. Fiyat meselesine gelince çoğu yerde 1000 dolara yaşanır dendiğini görüyorsunuzdur. Bu bir yerde doğru ama bunun altyapısı var. Yani eğer yerel gibi yaşıyorsan, skuterla dolaşıyorsan, sahilin dibinde değil bir paralelinde küçük makul bir daire tutuyorsan elbette neden olmasın. Türkiye'deki orta sınıf kazancıyla yaşam tarzıyla kıyaslarsanız evet o zaman Da Nang insana gerçekten nefes aldırıyor. Bir de şu var, İngilizce artık gayet yaygın bir şekilde konuşuluyor. Eskiden buraya gelen yabancılar Vietnamca öğrenmek zorunda kalırlardı. İletişim kurmanın başka hiçbir yolu yoktu. Şimdi durum o değil. Hatta bu sabah daha kahvaltıda arka masadan Fransızca, İngilizce, Arapça sözler duydum. Artık burası tamamen internasyonel, küresel bir şehir olmuş durumda. Şimdi asıl meseleye gelelim. Bunu paylaşmak zorundayım. Pek çok YouTuber bu konudan bahsetmiyor ya da bilmiyor, farkında bile değil. Da Nang değişiyor, hem de hızla. 2025 başından itibaren bir şeyler kırıldı bu şehirde. Yabancı akını o kadar hızlandı ki artık fiyatlara yetişilmiyor. Daire fiyatları uçtu. Lokal kafeler artık hidden gem tabir edilen yerlerden değil, Instagram mekanları haline geldi. Plaj boyundaki restoranlar, iyi restoranlar bile turist vergisi kesiyorlar. Farkında bile olmuyorsunuz. İyi bir lokasyonda, iyi bir daire bakayım diyorsunuz. Bulmanız mümkün değil. Bulduğunuz zamansa fiyatlar gerçekten yüksek. Geçmişe göre tabii. Burada ciddi bir değişim yaşanıyor. Neredeyse her köşe başında bir inşaat var. Kimisi gökdelen, kimisi standart binalar ama her yerdeler. Bir expat forumunda okuduğum sözü hiç unutmuyorum. 2022'de bu şehre aşık oldum. 2025'te artık tanıyamıyorum demiş. Bu sert bir yorum belki ama gerçeklik payı çok yüksek ne yazık ki. Yani şunu demek istiyorum.
Da Nang hala çok güzel ama keşfedilmemiş cennet günleri çok geride kaldı. Kısacası buraya gelecekseniz bunları göz önüne alın. Rakamları somutlaştıralım. Dijital göçebeler için yaklaşık 800 bin 1200 dolar arası makul rakamlar. Ama tabii bunun içeriği çok önemli. Yani bu bütçenin alt kırılımlarını çok iyi yapmak lazım. 800 dolara burada yaşamak demek küçük bir stüdyo, tamamen yerel yemekler, uygun fiyatlı uzun vadeli kiralanmış küçük bir scooter ve kafe Wi-Fi'nden yararlanmak demek. Ama eğer basit de olsa batı konforunda bir yaşam istiyorsanız rakamlar çok farklı yerlere gidiyor. İyi bir daire, klimalı spor salonu, arada sırada batı tarzı restoranlarda yemek yemek, sigorta dediğiniz zaman bu iş 1500 dolara yaklaşır. Hatta keyfin sonu yok. Gece hayatına girişirseniz 2000 doların üzerine de çıkarsınız. Bu rakamlar artık Türkiye'deki dolar bazlı yaşam maliyetleriyle kıyaslandığında çok da uzak sayılmaz. Da Nang'ın avantajı var ama artık eskisi kadar dramatik değil. Hesabınızı ona göre yapın. Peki buraya taşınmalı mısınız? Buna evet ya da hayır diye net bir cevap veremeyeceğim. Yani bu tamamen sizin kim olduğunuza, nasıl bir hayat peşinde olduğunuza bağlı. Eğer uzaktan çalışıyorsanız, tek ya da çift geliyorsanız, plaj hayatını seviyorsanız, bütçenize sadık kalabiliyorsanız, Da Nang hakikaten hala çok keyifli bir yer. Bangkok'un, Saigon'un koşturmasından, telaşından yorulanlar için birebir. Ama eğer hala ucuz cennet hayali peşindeyseniz, düşük bütçeyle yüksek kaliteli bir hayat yaşamak istiyorsanız burası artık orası değil. Hayal kırıklığına hazır olun. Ben şahsen burayı tatil için çok seviyorum. Yaşamak için o kadar emin değilim daha. Burada bir enerji var ve ben bu enerjiyi seviyorum. Ama bu enerjinin önümüzdeki günlerde, yıllarda nereye evrileceğinden çok emin değilim. Yine de şu arkamdaki plajı görüyorsunuz. Bu bile çok şey için değer. Ben burada bir haftadır dinleniyorum, kafayı temizliyorum. Ve Da Nang bu işi gerçekten iyi yapıyor. Ne kadar değişmiş olursa olsun. Yaşamak içinse araştırmanızı iyi yapın. Hatta bence eşime dostuma söylediğim gibi ilk önce buraya bir gelin. Birkaç ay turist gibi değil de burada gerçekten yaşayan bir insan gibi takılın. Gerçek hayatı bir gözlemleyin. Ondan sonra karar verin. Aklınızda sorular varsa lütfen yorumlara paylaşın. Ben de onlara cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.